biraz sert bir ifade oldu belki ama biz kendi içimizdeki, bak söylüyorum, FETÖ'den, DAEŞ'tan, Haşiş abilerden, mezhep fitnesinden, mezhep savaşından, meşrep fitnesinden doğru dersleri çıkartalım, bütün dünyaya yol gösterebiliriz biz. Çünkü Batı gücü insanlık için kullanmıyor. Batı gücü kötülük için kullanıyor. Gazze bunun ispatı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bunun ispatı. İsrail'in yaptığı bunun ispatı. Bakın bunlar çok net olarak kendisini gösteriyor zaten. Bak dümdüz etmiş. Yani Gazze'nin %60'ını şu an yok etmiş durumda. Bu burada şu ana kadar 20 binden fazla masumu katlederek olursa, 52 bin tane masumu yaralayacak şekilde olursa, 7 bin 10 bin kayıp olursa, 2,3 milyon insan her an be an ölüme empati yaparak tamamıyla yaşamdan kopartılırlarsa, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ahlaki üstünlüğü, moral üstünlüğü çökmüş demektir. Videonun başında bahsettiğim iki ana başlıktan yola çıktık ve belki de ilk kez bu kadar detaylı konuşulan bir yayına imza attık. Güvenlik uzmanı Abdullah Ar, İsrail'in Gazze için emsal olarak düşündüğü A, B ve C bölgelerinden oluşan 3 kısımlı Batı Şeria'daki uygulamayı haritaya getirdi ve yeni güvenlik planının da bu eksende çizildiğine vurgu yaptı. Ayrıca Ağar'ın askeri tecrübesinden yola çıkarak açık kaynaklara dayandırdığı kayıp hesaplamaları da önemliydi. Ağar'a göre İsrail'in 5000'den fazla olan yaralı sayısı 1/3 oranıyla değerlendirilmeli. Yani bir çatışma ya da savaşta bir kayıp varsa 3'te yaralı vardır diye değerlendiriliyor ve bu İsrail için ciddi bir kayıp. Ancak bilindiği gibi yüzlerce İsrail tabutu görmüyoruz. Bunun nedeni İsrail'in süreci şeffaf yönetmiyor oluşu. Burada bölümü noktalayalım ve GZT Haber Merkezi'nde kriz yayınımızın sürdüğünü, sizlerin de kanalımıza abone olarak bu yoğun mesaimize destek olabileceğinizi hatırlatalım. Bu arada güvenlik uzmanı Abdullah Ar'a yöneltmek istediğiniz soruları ve değerlendirmenizi, merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben de Okan Gezer. Bugün yine haritanın başında güvenlik uzmanı Abdullah Ar'la birlikteyiz. İsrail'in kara operasyonunu konuşuyor olacağız. Tabii geçtiğimiz aylarda bu kara operasyonu harita üzerinden konuşmuştuk ama üzerinden biraz daha geçti. Yeni bilgiler geldi bölgeden. Hem güncel bilgileri analiz ederek hem de sahadaki durumu, fotoğrafını biraz daha yorumlayarak konuya girmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Doğukan. Direkt aslında şu soruyla başlamak istiyorum. 2 ayrı operasyon gördük geride bıraktığımız dönemde. Kuzeyde ve güneyde farklı İsrail'in kara operasyonları oldu. Bugünden baktığımızda neden yapmıştır? Neden tekrardan Han Yunus bölgesinde yeni bir operasyon başladı? Yukarıdaki Erez Kapısı tarafındaki operasyonda ne gibi bir ilerleyiş var? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir operasyon değil. Bu bir askeri harekat. Şimdi tabii Türkiye'de bazı ezberlerle Gazze tanımlanmaya çalışıldı. Gazze öyle olmadı. Şimdi burada 630 bin konut, iş yeri ve resmi bina, okul, cami, kilise vesaire var. Şimdi İsrail tarafının burada bizim ezberlerimizdeki gibi 630 bin binayı temizleyecek bir meskun mahal operasyonlar dizisi yapma kabiliyet ve kapasitesi yok. Kapasitesi olmadığı gibi son derece riskli. Şimdi bunu yapamayacağını bilen İsrail tarafı burada meskun mahalle hedef alan bir askeri harekat yaptı. Askeri harekat işte bizim o ölümcül bombardımanlar dediğimiz şey aslında bu askeri harekatın birinci evresiydi. Ve bu birinci evrede şu ana kadar 53 bin bomba attı. Yani 53 bin tona karşılık geliyor aslında, kilotona karşılık geliyor. Bu korkunç bir rakam. Yani neyin korkunç rakamı? Örneklendirelim. 18 kilotondu Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan. Onun 3 katı kadar havadan bomba attı. Bu bir. Şimdi 155 milimetrelik obüsler başta olmak üzere elindeki havanlarla, toplarla ne kadar karadan Gazze'yi hedef aldı bunu bilmiyoruz. Bir rakam yakaladım ben. 100 binden fazla mermi atmış. Yani 155, hatta Amerikalıların bir 57 bin Ukrayna tarafından getirip buraya verdikleri mermi muhabbeti var. Evet. Bu da çok ilginç. Aslında girmekte fayda var. Bir diğer tarafıyla da buraya kara harekatı başladığı zaman kara harekatında kullanmış olduğu mühimmatlar, doğrusal mühimmatlar, yani tank mermileri başta olmak üzere bunların sayısını bilmiyoruz. Yani korkunç bir bombardıman yaptı. Yani ateş üstünlüğünü son derece ölümcül bir şekilde kullandı. Aslında tam dediğiniz nokta şu fotoğrafta da getirmiştim ama buradan da belki başlayabiliriz Tabii. bir. Tam dediğiniz yani, öncesi sonrasındaki durum o biraz değil mi? Tümünde hani çok farklı bölgeden var. Şu an bakın bunlar çok net olarak kendisini gösteriyor zaten. Bak dümdüz etmiş. Yani Gazze'nin %60'ını şu an yok etmiş durumda. Peki bu bildiğimiz bir kara operasyonu ya da hava operasyonundan
benzer bir tabloyu görmüş müydük daha önce yoksa biraz daha farklı bir yönü mü var bunun? Yani aslında İkinci Dünya Savaşı'nda da bu tür fotoğraflar var. Ama hiçbirisi bu kadar ağır değil. Şimdi hani örneklendirelim istersen. Bir savaşta, bir mücadelede sivil can kayıpları olur mu? Olur. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nda bu %5 seviyesinde filan. İkinci Dünya Savaşı'nda bir doktrin olarak devreye girdi. Dresden başta olmak üzere bazı cezalandırıcı şehirlerin üzerine korkunç bombardımanlar yapıldı. Bu nedenle rakamlar %48, %50'ye kadar çıktı. Ama burada yani %95 seviyesinde. Şimdi tabii %95 derken şöyle bir cümle kurmamız gerekiyor. Nedense Türkiye'de de bunu çok fazla araştıran yok. 2,5 aydır bir askeri harekatı konuşuyoruz. Bu askeri harekatta tarafların birbirlerine verdikleri askeri zarar, bunu bilmiyoruz. Bu çok ilginç değil mi? Nasıl anlamlandıracağız biz bu meseleyi? Evet, sivil dram üzerinden konuşacağız. Yani şu ana kadar işte 20 binden fazla sivil hayatını kaybetti. 52 bin sivil yaralandı. Bir diğer tarafıyla 7 bin ila 10 bin arasında kayıp var. Bunlar sivillerle ilgili rakamlar. Peki Hamas tarafının kaybı ne? Peki İsrail tarafının kaybı ne? Bunun üzerinden konuşmamız gerekiyor. Çünkü asıl parametre bu. Şimdi bu asıl parametreyi ben en başından beri yabancı kaynaklardan taradım. Sahadan öğrenmeye çalıştım. Bir takım veriler elde ettim. Şimdi bunlardan ilkini bundan yaklaşık 10 gün önce Washington Post'ta yakaladım. Diyor ki İsrailli yetkililer, biz Hamas'ın 5.000 silahlısını öldürdük. İlk defa böyle bir rakam yakaladım. 5.000. 5.000. Peki Hamas'ın bilinen militan sayısı kaç? 27.000 ila 40.000. Bu İsraillerin tahmini olarak söyledikleri rakam. O zaman bir soru soracağız. Yüzde kaçına karşılık geliyor? Yani İsrail kendi kaynaklarına, kendi komutanlarının iddiasına bakarak Hamas'ın %12,5 ila %18,5'unu imha etmiş. Yani şu an Hamas'ın %80'i hala duruyor demek. Ki bu maksimum İsrail'in kendi tarafından baktığı. İsrail'in rakamları bunlar, benim rakamlarım değil. Sonra yine yabancı bazı kaynaklarda 7.000 gibi bir takım rakamlarda telaffuz edildiğini duydum. Şimdi o zaman ortada İsrail'in büyük bir köpürtmesi var. Yani evet bir askeri harekat yaptı. Alan hakimiyetine dair kazanımlar elde etti. Ama Hamas'ın %80, %82,5 daha duruyor. Bir diğer tarafıyla buna şey dahil değil. İslami cihat. Bir diğer tarafı diğer 10 kadar küçük örgüt var. Onlar dahil değil. Öte tarafıyla başka bir rakam var. Şimdi burada 20 bin insanı katletti. Değil mi? Yani kimisinin evladı, kimisinin babası, kimisinin annesi, kimisinin çocuğu. Şimdi yakınlarını kaybedenler şu ana kadar ellerine silah almamış olsalar dahi bu kayıplarla beraber intikam ruhuyla, şuuruyla ne yapacaklar? Hamas'ın saflarına veya diğer örgütlerin saflarına geçecekler. Yani bunun ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Bu rakamın da güncellenmiş olma ihtimali. Şimdi bir diğer tarafıyla buradaki insanların hepsi yaşamış oldukları travmalarla, o travmaların şimdi şöyle bir gerçek var. Şimdi İsrail o kendi dinamikleriyle yani o büyük bir şok yaşadı aslında. O şokla psikolojiyi, demografik refleksleri kontrol edemeyecek büyük bir hatanın altına imza attı. Yani buradaki insanların hepsini İsrail ile ilgili bir uyum, beraber bir yaşam, işte herkesin kendine özgü bir çözümü vardı. Ama artık bu insanlar İsrail'in kendilerine yaşatmış olduğu ölüm duyguları, evlerini, barklarını, mezarlarını, gelecekleri yıkmış olduğu için artık bunların hepsi İsrail'e düşmanlar. Tamam yani hepsi yani evet korkan, sinen onlar ayrı bir mesele ama burada 2,3 milyon insan ve Batı Şeria'daki insanlar, Doğu Kudüs'teki insanlar, İsrail'de yaşayan diğer Filistinler İsrail'e artık düşmanlar. İsrail bunun düşmanlık tohumunu Gazze'de ekti ve bu tohumlar gelecekte yeşerecekler. Ne olacak? Aslında İsrail bunu da biliyor. Bildiği için aslında sinsice bir planı uyguluyor bence. Burayı insansızlaştırmak. Şimdi pek çok model görüyoruz değil mi? Şimdi benim yakaladığım önce ne dedi? Netanyahu buradaki 2,3 milyon insan çıkacak burada. Değil mi? Bu cümleyi kurdu. Sonra ben burayı yıkacağım dedi ve tekrar burayı inşa edeceğim dedi. Bu kafasındaki, bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Kafasında bu başarabildiği kadar hep olacak. Çünkü Gazze'yi kendi teopolitik ihtirasları, doğmaları için adına burayı kendisine bir engel görüyor. Bunu unutmayın lütfen hiçbir zaman. Ha bunu başarma ihtimali bu safhada bir takım zorluklarla karşı karşıya kaldı.
Ama bu ihtirastan vazgeçmiş değil. İdeal bir hedef olarak Şimdi her zaman bununla masada olacak. ilgili bir takım başka cümleler duyduk. Başka modeller kendisine gösterdi. Yani benim yakalayabildiğimden bir tanesi Wall Street Journal yazdı. Dedi ki ya dedi biz burada dedi işte 10'ar binlik paketler, 20'şer binlik paketler halinde bunları dedi aynı Suriye İç Savaşı'nda olduğu gibi dünyanın değişik ülkelerine dağıtalım gibi bir model dile getirdi. Şimdi bu bir. İkincisi başka bir model. Dediler ki işte en başta konuşuldu bu aslında. Mısır'a 100 milyar dolar para verin bunları şeye alsın. Sina Yarımadası alsın. Orada onlara baksın. Burayı boşaltsınlar. Türkiye'nin de ismi geçti. Ürdün ismi geçti. Suudi Arabistan'da Mina'daki çadırlar yani Arafat'a çıkarken inerken kullanılan çadırlar var. O çadırlara işte 3 milyon oralar falan ismi geçti. Şimdi başka cümleler yani mücadele kendine özgü bir takım dinamik çözümler ve yaklaşımlar üretmeye başladı. Ama hiç unutmayın bakın. Burayı insansızlaştırmayla ilgili bir model kafasında var. Şimdi gündemde olan ne? Batı Şeria'daki modelin bir benzerini buraya uygulama. Şimdi o zaman Batı Şeria'da ne oluyor? Onu bir konuşalım istersen. Şimdi konu başka yere gitti ama bence en önemli konular çünkü bunlar konuşuluyor. Oraya döneriz. Şimdi Batı Şeria'da A bölgesi var. B bölgesi var. C bölgesi var. A bölgesi %18. B bölgesi %21. C bölgesi %71. Şimdi bu bölgelerin özelliği ne biliyor musun? %18'lik bölgede Filistin yönetimi yani Mahmut Abbas yönetimi hem güvenlikten hem de idareden sorumlu. Şu %21'lik bölgede Mahmut Abbas yönetimi sadece idareden sorumlu ama güvenlikten İsrail sorumlu. Bu %71'lik ana büyük bölgede hem güvenlikten hem de idareden İsrail sorumlu. Şimdi burada Gazze'de şu an uygulamaktaki olduğu güvenlik planını devreye koydu. Şimdi ondan sonra buraya da bu benzer bir şekilde bir takım model oturttu. Başına da bir kukla hükümeti koydu. Mis. İdeal planı kendi kafasına Şimdi göre buraya uygulamış gidiyor. oluyor. Şu an buraya gidiyor. Ama bakın şu insansızlaştırma işini unutma. Çünkü bak burada Batı Şeria'da ne var? 700 bin işgalci var. Değil mi? 145 karakolda 150 işte açılmış bölgede. Böyle rakamlar var. Şimdi burada da aynı kader bu güvenlik planından sonra devreye girecek. Buna gidecek iş. Birinci safhada yapamadığını değişik safhalar halinde yapmaya dair bir beklentisi var. Veya böyle bir ihtirası var. Gözüküyor. Ama gücü yetmiyor. Çünkü sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok hassasiyeti var. Aslında burada buna da girmekte fayda var. Çünkü meseleyi değerlendirirken şimdi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e diyor ki yap ama benim hassasiyetlerimi gözeterek yap. Ne gibi hassasiyetler? Orada? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şu an Birleşmiş Milletler'deki oylamayı engelliyor değil mi? Ateşkes kelimesi geçmesin, işte insani ara kelimeleri falan bu kelimeler üzerinden dönüyor. Hayır. İsrail'e zaman kazandırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ne için zaman kazandırıyor? Bu güvenlik planının oturması için zaman kazandırıyor. Bu plan aslında Amerika'nın da işlediği bir plan. Tabii Böyle yani bir şey. sonuçta burada bir güvenlik planı, bir askeri mücadele var burada. Bu askeri mücadelede neye ihtiyaç var? Belirlenen hedeflere yani siyasi hedeflere uygun askeri hedeflere ulaşılabilmesi için zamana ihtiyaç var. Bu zamanı Birleşmiş Milletler'de zaman kazandırmak için boykot ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Boykot etmesi yükümlülük ortaya çıkacak. Yarın bu güvenlik planı geliştiği zaman bu şeylerde de sembol ifadelerde de kavramlarda da anlaşıldığı zaman diyecek ki tamam ben de artık onay veriyorum. O zaman ne yapacak? Bir de yıldızını parlatacak kendisi. Evet. Sorunu çözmüş olacak aslında. Şimdi kendisi. yani çünkü sorunun bir parçasıyken sorunu ben çözdüğüme dönecek. Ama bu arada hedefe de ulaşılmış olacak. Şimdi bu anlamda uyanık olmak gerekiyor. Ne olduğunu anlamak açısından. Yani biz karar verici değiliz. Biz bir etki ortaya koyucu da değiliz. Sadece olayı tanımlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz ne olduğuna dair. Şimdi şeyi sordun. En önemli soruyu sordum. Amerika Birleşik Devletleri'nin hassasiyetlerine. Bir benim görebildiğim. Amerika Birleşik Devletleri şunu gördü. Bir kere Filistin meselesi çözülmeden Arap-İsrail yakınlaşması mümkün değil. Bu bir. Suudi Arabistan İsrail yakınlaşması, Suudi Arabistan İsrail'i tanıması mümkün değil. İmek koridorunun hayata geçmesi son derece zor. Bir de Avrupa Birliği'nin bu noktada ortaya koymuş olduğu çabalar var. O da topun ağzında. Yani Filistin meselesini bir şekilde bu ilgili ülkeleri de ikna edecek şekilde çözmesi gerektiği artık kafasına girdi. Şimdi bu bir. Bir diğer tarafıyla buradaki mücadele
Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik imparatorluğunda belirsizlik yaratıyor. Riskler yaratıyor yani. Flu bir alan var aslında Şimdi burada. Onun için. ne oldu? Ülkeler direniyorlar. Yani şimdi Birleşmiş Milletler'deki oynamada kaç tane ülke çekimser kaldı? 33 tane ülke çekimser kaldı değil mi? 10 tanesi sadece evet dedi. Peki Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerindeki müttefik kaç tane? 52 tane. 52 müttefikinden sadece 10 tanesi evet demiş, 33 tanesi çekimser kalmış. Bak bunlar da küçük küçük ada ülkeleri falan. Yani kendisine tabi olanlar bile direniyorlar. Evet. Şunu gördü Amerika Birleşik. Ya dediler bunlar bana direniyor. Bir diğer tarafıyla başka bir şey oldu burada. Amerika Birleşik Devletleri ahlaki üstünlüğünü kaybetti. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şimdi bu dersi çalışan kişilerin bir kuram bir tarafıyla ama şimdi siyaset üretemezsen güvenlik üretemezsin. Güvenlik üretemezsen ekonomi üretemezsin. Ekonomi üretemezsen çökersin. Şimdi burada başka bir şey var daha büyük bir noktada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı Ukrayna'da? Putin'e karşı, Rusya'ya karşı bir ahlaki üstünlük. Bunu yaptı. Yani bunu bütün işgalci dedi, Rusya işgalci dedi. Ama burada bu ahlaki üstünlüğü kaybetti. Suç ortağı oldu. Şimdi kavramsal bir çöküş. Bir argümanı yok aslında sağlam. Tabii canım yani sonuçta kavramsal bir çöküş yaşadı burada. Şimdi başka bir şey daha yaşadı bence en önemlisi. Çok rahatsız edici bu onlar açısından. Netanyahu bıçak gibi kesti o söylevi. Ne yaşadı? Teolojik bir çöküş yaşadı. Bak. Şimdi ben burada bir soru soracağım. Netanyahu en baştan işte İncil'den, işte Bablardan, işte diğer kutsal metinlerden muazzam bir söylev üretti. Evet. Bu iyi İşte gibi atıflar yaptı yani. ama şimdi dünyadaki Hristiyan toplumu, Yahudi toplumu, bunların içerisinde insanlığı olanlar, vicdanı olanlar, aklı selimi olanlar, sağduyusu olanlar, rasyonelitesi olanlar sorguladılar bunu. Ya dediler biz buna mı inanıyoruz? Bak bu çok önemli. Şimdi burada başka bir şey var. Bize bakan. Şimdi burada biz teorik olarak, inanç olarak tahrif edilmiş dinlerin şeyini biliyoruz. Ama bunun alternatifini de biz de koyamıyoruz. Burada bize bir ders var. Peki bu dersi biz alabilecek miyiz? Biz bir arayış içerisinde olan tahrif edilmiş dinlerin mensuplarına doğru adresi gösterebilecek miyiz? Var mı böyle delikanlımız? Bak biraz sert bir ifade oldu belki ama biz kendi içimizdeki, bak söylüyorum, FETÖ'den, DAEŞ'tan, Haşiş abilerden, mezhep fitnesinden, mezhep savaşından, meşrep fitnesinden doğru dersleri çıkartalım, bütün dünyaya yol gösterebiliriz biz. Ki batıdaki uyanış da aslında onu biraz Arıyor çünkü. yeni veriyor. Arıyor ama adresi bulamıyor. Çünkü adres kapısı kapalı. Bak. Nereye gidiyor dünya? Bunu görebilecek göz var mı? Bu bahsetmiş olduğum şeylere cesaret edip içimizde yaşamış olduğumuz teolojik sorunları çözebilecek bir akıl var mı? Bir irade var mı? Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapabilir. Ama bunu akledebilirse yapabilir. Yol gösterebilir insanlığa. Kavramsal olarak yol gösterebilir. Bu anlamda Gazi Savaşı çok kanlı bir derstir. Ama insanlığın geleceği açısından da çok büyük bir fırsattır. Çünkü Batı gücü insanlık için kullanmıyor. Batı gücü kötülük için kullanıyor. Gazze bunun ispatı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bunun ispatı. İsrail'in yaptığı bunun ispatı. Şimdi bu kötülüğe iyilikle cevap verebilecek, iyiliğin kapısını gösterebilecek kavramsal bir güç, bir irade ortaya çıkabilir mi, yükselebilir mi? Bence insanlığın karşı karşıya kaldığı bir kırılma noktası Gazze, teolojik anlamda. Şimdi konu buraya gitti Evet, ama konunun önemli başına de buna gelirsek, değinmiş olduk. Yani Şimdi, aslında haritanın çevresini anlattık, etkilerini. Biraz da bunun üzerinden gidersek dur ama askeri şeyi anlamda. daha başlıkları bitirmedik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri hassasiyetleri sordum. Ben de bir sürü not aldım Tamam, onunla diğer gelirken. hassasiyetlere bakalım. Şimdi o zaman kısaca şey yapalım. Savaşın yayılma riskleri var. Nasıl yayılabilir bu savaş? Yemen'e sıçradı işte. Yemen'de Husiler dünya ticaretini bir şekilde kırılganlaştırdı. Şimdi 29 kilometrelik Babül Mendeb Boğazı ne kadar önemliymiş. Bunu gördük biz bu arada. Şimdi mayına da düşüyorlarmış. Kapatsa ne olacak? Dünya ticaretinin %10'u buradan geçiyor. Babül Mendeb'den geçiyor. Bir de aşağıdan geçenler var. Şimdi burada küresel düzeni kırılganlaştıran bir etki bu. Şimdi diyeceksin ya bu kadar şey olabilir mi? Yani bu küresel düzeni etkileyebilir mi? Etkiler. Nasıl etkiler biliyor musun? Şimdi örneğin aslında çok ilginç bir şey oldu ya Doğukan.
Şimdi biraz işin magazinine girelim. Biraz askeri magazin yapalım istersen. Şimdi ben buna hani kızarlar şimdi Amerikalılar. Resmen Eisenhower uçak gemisi kedi fare oyununun oyuncağı oldu. Şimdi nereye gitti? Basra Körfezi'ne gitti değil mi? İran'a. Orada güç gösterisi yapacak da caydırıcı yaptılar. Şimdi bu nereye geldi? Husi'den oraya geldi. Ensarullah'ın oraya geldi. Yemen'e geldi. Niye? Orada Husiler ortalığı karıştırdılar. Peki Husiler ortalığı niye karıştırdılar? Husilerin arkasında da İran var. İran'dan aslında o şeyi çekmiş oldu Husi, yani. şimdi İran bir yıpratma savaşı yapıyor. Yani Suriye'deki, Irak'taki işte Şii milisler üzerinden. Sadece Şii milisler değil. Bak ben sana söyleyeyim. İran'ın milisleri, vekilleri sadece Şii değildir ha. Sünni vekilleri de vardır. Hristiyan vekilleri de vardır Musul tarafında. Ondan sonra işte Sincar'da Ezidi vekilleri de vardır. Türkmen vekilleri de vardır. Yani şimdi sen de onunla özel bir program yapalım. Bu konu başka yerlere gidiyor. Şimdi bütün bu temel denklemde bir yıpratma savaşı var. Taarruz görev grupları. Eisenhower uçak gemisi taarruz görev grubu. Nereye gitti? Basra Körfezi'ne gitti. Basra Körfezi'nde o taarruz görev grubu İran'a karşı bir pozisyon almıştı. Ama çıktı geldi Yemen açıklarına. Yani orada hani 10 tane ülkeden kurulu işte refah muhafızı operasyon grubu oluşturdular ya. İşte oradaki ticareti kontrol yapacaklar, himaye altına alacaklar vesaire. Orası ne oldu? Yani aslında meydan okuduğu bölgeyi Yani boş bırakmak vekilleriyle İran'la karşı doğrusal bir etki vardı. Ama ne yaptı? Vekillerine yöneldi. Vekillere karşı da savunmaya yöneldi. İlginç değil mi? birkaç adım geri adım atmış Yani oldu şimdi aslında. göreceğiz. Şimdi maçın bu safhasındayız. Gelecek safhada kim atak yapacak, kim taarruz yapacak, kim kazanacak göreceğiz. Ama burada şu andaki haliyle İran iyi bir kazık attı. Yani sadece onlara değil, bize de iyi bir kazık attı. Bizi böyle deyince kızıyorlar bize ama ne yazık ki bu gerçek bu. Şimdi ondan sonra bir diğer tarafıyla tabii şöyle bir takım şeyler de gözüktü. Bu İsrail çöktü demeyeceğim. İleri karakol, Orta Doğu'daki ileri karakol. Şimdi ülkeyi bir şirket gibi yöneten Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli. Ukrayna Savaşı da çok önemli. Yatırım yapıyor, para veriyor, silah veriyor. Beklentisi var. Şimdi bu beklentisi olan ülkeler bunun karşılığını vermeyince ne olacak Amerika Birleşik Devletleri? Yeni bir takım tedbirler geliştirmesi gerekecek. Ne gibi şeyler oldu? Vallahi o da Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu yani şimdi. Hayır, buna cevabımız vardı. Bunu hani muhakeme edebiliriz. Yani şimdi kayıtsız şartsız bir destek sunuyor. Ama bu desteğin sonucunda Batı ülkelerindeki son derece önemli isimler. Yani savunma bakanları, İngiliz eski savunma bakanı, Alman, Fransız Dışişleri Bakanı, pek çok ülkenin yani sesini yükseltebilenler. Aslında hepsinin içinde, yani sonuçta bu insanlar aptal değiller. Bu insanların hepsinin kafası çok iyi çalışıyorlar, hepsi görüyorlar ama bir takım hassasiyetler nedeniyle, bir takım bağlantılar, angajmanlar nedeniyle, bir takım hesaplar nedeniyle susuyorlar, düşük verdi. Ama burada Batı medeniyetinin çöküşü yaşanıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kural temelli dünya düzeni diye tanımlamış olduğu düzen burada çöktü, Gazze'de çöktü. Yani neydi Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel imparatorluğunun temel yapı taşı neydi? Kural temelli dünya. Çökerttin, kendi elinle çökerttin burada. Yani bak ben her zaman şunu söyledim. Sen de geçen programda da söyledin. Dedim ki Hamas'la İsrail hesaplaşmalı mıdır? Evet, hesaplaşmalıdır. Ama burada şu ana kadar 20 binden fazla masumu katlederek olursa, 52 bin tane masumu yaralayacak şekilde olursa, 7 bin, 10 bin kayıp olursa, 2,3 milyon insan her an be an ölüme empati yaparak tamamıyla yaşamdan kopartılırlarsa, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ahlaki üstünlüğü, moral üstünlüğü çökmüş demektir. Buna engel olamadı. Bununla ilgili bir siyaset üretemedi. Yani hem kavramsal bir çözüm üretemedi, hem siyasi bir çözüm üretemedi. Şimdi o zaman soru şu. Sovyetler Birliği taşıyamadı karşı karşıya kaldığı yükü ve dağıldı. Amerika Birleşik Devletleri İmparatorluğu da dağılır. Bu soruyu ben sormuyorum. O soruyor. Çünkü çöküntü güçten başlamaz önce. Çöküntü kavramlardan ve siyasetten başlar. Sonra biraz önce söylemeye çalıştım. Güvenliği iner, sonra ekonomi iner. Oradan da zaten atlar gidersin. Biz aslında şu an o kavramsal çöküntüyü görüyoruz. Bunu gördük burada. Bunu gördük ve herkes, aklı selim olan herkes bunu görüyor. Şimdi bu iş böyle
kabadayılıkla falan olmuyor. Kabadayılığı yaparsın ama kabadayılık karşısında, haklılık karşısında haklılık üretmiyorsun çünkü o an çökmez, sonra çöker. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri böyle büyük bir riskin altına imza attı. Bunun farkında. Ve İsrail diyor ki benim hassasiyetlerimi göz önünde bulundurarak yap. O yüzden yeni bir faza geçtik demeye başladılar şimdi. Faz ne? Gördüğümüz. Yani şimdi en başta ne yaptı? Şurada bir kabaca bir bölge oluşturdu. Böldü Gazze'yi ikiye. Evet, siz öz ve çekiç diye. Evet, onu anlatmıştık. Şimdi burada da bir yol açtı. Yani uydu fotoğraflarını gördüm. 20-30 metre genişliğinde bir yol var burada. Bunun tanklarını da buraya yerleştirdi. Yani tanklar burada işte esas mevziler, yedek mevziler, değiştirme mevzileri. Buralarda hem burası ana lojistik damarı. Buranın güvenliğini sağladı. Tankların mevzilerinde. Şuradan da 4 tane yol açtı gözüküyor. Şu şekilde içeriye doğru. Şimdi kuzeyde bir şeyi var. Kuşatması var. Ama bu kuşatmanın hani meskun mahalle tankları sokmak. Mecbur olduğu için soktuğunu söylemiştim. Bunun bedelini de ödüyor. Bunun bedelini Hamas ona ödetiyor. Kabiliyetleri çerçevesinde. Yani Hamas'ın iddiası 720 aracını kısmen ya da tamamen imha ettim diyor. Bu rakam doğruysa çok büyük bir rakam. Çok... Neye tekabül ediyor hocam? 720. Ya şimdi bunların içerisinde tabii tanklar var, zırhlı personel taşıyıcılar var, askeri araç olup ama idari olanlar var. Şeyi de bilmiyoruz. Bu rakam çok büyük ama. Yani sonuçta şöyle bir cümle kurabilirim sana. Bir tank taburu, yani Amerikan kuruluşunda 40 tanktan oluşur. Şimdi yani rakam bu noktada çok büyük. Çok büyük. Yani eğer 720 rakam doğruysa Ki yarısını desek şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Dur. Biz tabii burada Hamas'ın kayıplarını söyledik ama İsrail'in kayıpları ne kadar ya? Buna hiç duydun mu? Biraz ben yakaladım bir şeyler. Şimdi İsrail tarafının bazı açıklamaları var. Bu İsrail resmi açıklamalarında yüzlü bir takım rakamlar gözüküyor. Yani işte 7 Ekim saldırısına dahil ederek 400'den fazla bir kayıp açıklıyor. Ama İsrail'e Haaretz gazetesi. İsrail bir açıklama yaptıktan sonra İsrail'in hastalarının, askerlerinin tedavi edildiği hastaneleri gezmiş ve oradan rakamlar toplamış. O rakamları söyleyebilirim, yani ona bakıyorum zaten şu an. Şeyleri var, kayıtları var. Topluca, zaten ben Twitter'da paylaştım onu. Yani Arzu'dan bakabilir, orada şeyleri var. Yani hastanelerde ne kadar yer alıyor. Bunların hepsi bu verilerde 10 gün öncesine ait. Yani ben 10 gün önce demiştim, yazmıştım o yazıyı. 5000'den fazla. İsrail'in 5000'den fazla yaralısı var. Şimdi ne demiştik? Biz hani ben ne zamandan beri 1990'dan beri bu işin içerisindeyim. Ve bu işin içerisinde çalışa bir rakam gelişti kafamda. Bir çatışmada, bir patlamada veya bir savaşta ölü yaralı oranları nasıl bir şey biliyor musun? Bir ölü varsa 2,5-3 tane de yaralı var. Öyle bir hesap yapabiliyoruz temelde. Kabaca böyle. Yani bu patlamanın niteliğine falan bağlı. İşte kullanılan malzeme falan ama kabaca 1'e 2,5-3. Bu aslında şeyde var. Bak İsrail yapmış olduğu ölümcül bombardımanının sonucunda var. Ne dedik? 20.000 Gazze'li hayatını kaybetti. 52.000 yaralandı. Yani 1'e 2,5. Evet. 1'e 2,5. Buna şeyleri dahil et. 7.000 kaybı da dahil et. 1'e 3. Değil mi? Bir hayatını kaybeden Gazze'de bunun karşısında 3 tane yaralı. Aynı oran İsrail için de geçerli. 1'e 3, 1'e 2,5. O zaman 5.000'den fazla yaralısı olan İsrail'in kaç tane ölüsü var? Bana sorarsan benim değerlendirmem en az 1500 ölüsü var. Ve bunu gizliyor. Çünkü bu rakamı açıkladığı zaman İsrail'de kızılca kıyamet kopacak. Neden gizliyor olabilir? Çünkü tabutları görmek. Şimdi hatırla 2011'de bir tane asker onbaşını almak için 1027 tane rehine bıraktı. Değil mi? Hayatı önemli onun için. Şimdi rehine takaslarını ne yaptı? 1'e 3 verdi değil mi? İsrail. Şimdi yapılacağı yani esir tutuklu takaslarında bu rakam belki 1'e 100 olacak, 1'e 10 olacak. Böyle rakamlar yabancı şeyde konuşuyor zaten. Bunun oranları kaç olacak? Hani müzakereleri başlayacak ama ne verecek? Şimdi burada bu kadar
insan hayatına karşı hassasiyet, yani örneğin Vekaletler Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hassasiyetine can kaybı. Çünkü kendi toplumuna hesap veremiyor. Şimdi toplum soruyor, bir tane Amerikan bayrağına sarılmış Amerikan askeri bir C-17 Globemaster'la Amerika'ya indiği zaman Amerikan toplumu bunu siyasilerden soruyor. Hesabını soruyor. Şimdi benzer soruyu İsrailliler de soruyor. Şimdi 1500 tane kayıp 2000'de bu ortaya çıktığı zaman ortalık karışacak. Yani askerle empati kurduğumuzda ordu içerisinde böyle bir kayıp olduğunu onlar da görüyorlardı bir şekilde. Ya Rakam zaten görmeseler geçen de. gün bir video var. Doğru değil bilemem. Ben kendi muhakememi söylüyorum sana. Yani şimdi ve bir istatistik üzerinden söylüyorum. Bir İsrailli bir asker bir yerde bir şey yapıyor, bir söylev üretiyor. 1300 kaybımız var diyor. Yani onun böyle bunu teyit eden bir cümlesi var. Bir de bir gazeteci var. İşten attılar onu. İsmini de söyleyeyim. O diyor ki Ariel Shimon diyor ki çatışmalarda ordunun fiili ölü sayısı 3850 subay ve askerdir diyor. Yaralı sayımız 7000 diyor. Sonra Gazze'de 500'den fazla aracımız imha oldu diyor. Bu ilginç bir şekilde Hamas'ın rakamlarına da yakın. Bu İsrail ordusu için eşi benzeri görülmemiş bir yenilgidir diyor. Vesaire. Şimdi aslında bu rakamlar son derece önemli ve bu rakamlar da biraz önce hastane rakamlar içerisinde şey yok. Yani sadece askerler var. Yani Hares'in yok, hayır, özel keşif savaşçıları, SWAT birimleri, polis, terörle mücadele polisi, sınır polisi, Şimmet ve Megan David, ADOM gibi acil durum ve kurtarma birimlerinin üyeleri bu yaralı sayılarına dahil değil. Şimdi yani daha büyük yaralı sayısı. Şimdi burada pek çok şey var. Yani bilinmez var, gizlenen var. Gizlemek zorunda zaten. Yani sonuçta siz bu kadar, yani karşınızda siz tankınızla, topunuzla, uçağınızla, yani Orta Doğu'nun en büyük gücüyle elinde işte size karşı direnme ihtimali olmayan Hamas'a büyük bir askeri harekat düzenliyorsunuz. Bu harekatla bu kadar kayıp veriyorsunuz. Bunun hesabını vermek çok kolay değil. Bu çünkü yani sonuçta asker ve İsrail'in son derece hassas olduğu bir konu bu. Şimdi bu o yüzden şimdi hep bizim meseleleri hep böyle bir takım bize anlatılan fotoğraflar üzerinden değerlendiriyoruz ama bak asıl şeyler bunlar, parametreler, bu yazmış olduğumuz rakamlar. Herkes Amerikalılarda, İsraillilerde, Hamas'ta bu rakamlar üzerinden okuma yapıyorlar. Yani biz de bu rakamlar üzerinden bulabildiğimiz kadarıyla bir fikir üretiyor bize. Ben şimdi sana çok iddialı cümleler kuramam. Açık kaynaklar dediğim kim? İşte Washington Post, İsrail Haaretz, diğer İsrail gazeteleri de var. Diğer Amerikan gazeteleri de var. Oralardan okuyup toparladığım ve muhakeme ettiğim bilgiler. Evet. Şimdi bu veriler bana sorarsan 3 aşağı 5 yukarı sağlam. Şimdi teyit eden sosyal medya görüntüleri falan da var. O yüzden evet, şöyle bir cümle kuracağız burada. İsrail işi kolay değil. Ama hamasetle yapmayacağız. Hamas'ın işi de kolay değil. Hamas'ın işi hatta çok daha zor. Şimdi tekrar hatırlatalım. Şu cümleyi kuralım. Diyelim ki burada Orta Doğu'nun stratejik anlamda diğer Orta Doğu ülkelere karşı üstün kılınmış Amerikan vekiliyle Hamas'a özgü bir doktrin çarpışıyor. Yani Hamas İsrail'le konvansiyonel anlamda mücadele edemeyeceğini zaten biliyor. Bildiği için de bir asimetrik harekat yapıyor. Asimetrik harekatında rehinelerle, tünellerle ve füzelerle teçhiz etti, takviye etti. Şimdi ama yapmış olduğu bir asimetrik harekat veya bir gayri nizami harp metodu. Şimdi burada olan ne? Hamas askeri anlamda kazanamayacağını biliyor ama İsrail'e kaybettirebileceğine dair bir temel teoriksel yaklaşımı var. Şimdi bu ikisinin çarpıştığını görüyoruz. Bu çarpışmanın sonucu belirleyecek siyasi süreçleri. Şimdi bu siyasi süreçlerle ilgili bizlerin biz evet insani meseleye kilitlenmişiz. Bunu anlayabiliyorum ama onlar bu mesele insani mesele üzerinden bakmıyorlar. Burada askeri ve bir siyasi çözüm üretiyorlar şu an. Evet. Üretiyorlar. Yani üretmiyorlar diyemeyiz. Üretiyorlar. Yani Biden bunu da nasıl koydu? Yenilenmiş Filistin hükümeti dedi. Şimdi bir Filistin hükümeti buraya hazırlanıyor. Hamas az önce bahsettiğiniz plana göre, şimdi birazdan bölümü noktalayıp ikinci bölümde geçeriz ama az önce bahsettiğiniz Batı Şeria'daki formülün bir benzeri hem Amerika'nın hem İsrail'in çözüm olarak beklentisi uygulamaya koydu. Hem askeri anlamda hem de siyasi anlamda bir nokta olacak diye bir ilk bölüm bitirelim hocam. İkinci bölümde biraz daha sahadaki duruma detaya gireriz. Bölümü noktalayalım. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz.
Videonun başında bahsettiğim iki ana başlıktan yola çıktık ve belki de ilk kez bu kadar detaylı konuşulan bir yayına imza attık. Güvenlik uzmanı Abdullah Ar, İsrail'in Gazze için emsal olarak düşündüğü A, B ve C bölgelerinden oluşan 3 kısımlı Batı Şeria'daki uygulamayı haritaya getirdi ve yeni güvenlik planının da bu eksende çizildiğine vurgu yaptı. Ayrıca Ağar'ın askeri tecrübesinden yola çıkarak açık kaynaklara dayandırdığı kayıp hesaplamaları da önemliydi. Ağar'a göre İsrail'in 5000'den fazla olan yaralı sayısı 3'te 1 oranıyla değerlendirilmeli. Yani bir çatışma ya da savaşta bir kayıp varsa 3'te yaralı vardır diye değerlendiriliyor ve bu İsrail için ciddi bir kayıp. Ancak bilindiği gibi yüzlerce İsrail tabutu görmüyoruz. Bunun nedeni İsrail'in süreci şeffaf yönetmiyor oluşu. Burada bölümü noktalayalım ve GZT Haber Merkezi'nde kriz yayınımızın sürdüğünü, sizlerin de kanalımıza abone olarak bu yoğun mesaimize destek olabileceğinizi hatırlatalım. Bu arada güvenlik uzmanı Abdullah Ar'a yöneltmek istediğiniz soruları ve değerlendirmenizi, merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bak, biraz sert bir ifade oldu belki ama biz kendi içimizdeki, bak söylüyorum, FETÖ'den, DAEŞ'tan, Haşiş abilerden, mezhep fitnesinden, mezhep savaşından, meşrep fitnesinden doğru dersleri çıkartalım. Bütün dünyaya yol gösterebiliriz biz.